Merhabalar Çeyko'ya hoş geldiniz. Bu hafta kağıt iple böyle bir model hazırlayacağız. Ben bunu e, kursa giderken yaptım. Siz herhalde daha sonra izlersiniz ama böyle bir model, iki renk çalıştık. Böyle motiflerden oluşuyor. Şöyle bakın. Çok da kolay ve çok da keyifli yapması. İki renk kağıt ip kullandım. 3 numara tığla da ördüm. Tulip tığla, biliyorsunuz. Kağıt ipler çok zor oluyor yoksa. Ve bu motiflerden 14 tane hazırladım. Şöyle göstereyim. Büyükçe bir çanta olacak. Böyle derinliği olan. Yazın büyük çantalar iyi oluyor. Bu kısmında 3 tanesini ben birleştirdim. Ama birleşmesini de göstereceğim. Biraz daha farklı birleştiriyoruz. Böyle bir çanta öreceğiz. Şimdi gelelim motifini yapmaya ama önceki minik bir hatırlatma yapacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum bırakmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Sevdiklerinizle paylaşın. Dilerseniz Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Sağ üst köşede Instagram adresimi görebilirsiniz. Unutmazsam hep koyuyorum ama. Oradan da takip edebilirsiniz. Yine sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Şimdi gelelim motifin yapılışına. Şimdi motifimiz dediğim gibi bu. İki renk iplik kullanıyorum. Yani bunu siyah da kullanabilirsiniz. Krem siyah. İşte mavi sütlü kahve yapan arkadaşlarım oldu. Şahane oldu. O da çok beğendim. Tonları güzel tutturursanız çok güzel bir çanta oluyor. Zaten çok beğendiğim için sizinle paylaşıyorum ben de. Evet, 2 ton ip kullanıyoruz. Ben krem rengiyle başladım. Kağıt ipimizi alıyoruz. Bu kremim benim birazcık sert bir ipmiş. Kendisini yumuşattım şimdi. Şimdi alıyoruz bir tane. Yani artık sihirli ilmeği takip edenler biliyordur ama tekrar göstereyim mi? Aldım, ipin ucu elimde, 2 parmağıma doladım. Yukarı doğru aldım ipimi. Tığımı da parmağımın altından geçiriyorum. Bu şekilde alıyorum. Burada bir ilmek ürettim ve bunu bir sık iğneyle ya da zincir mi diyeyim, onunla kilitliyorum. Artık sık iğne, sihirli ilmeğim hazır. Bunun üstüne 3 tane zincir örüyorum. Bu şekilde. Sonra bir kere doluyorum. Ve bir trabzan örüyorum. 2 kere de çıkıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Zaten model tamamen trabzandan oluşuyor. Böylece 3 tane trabzanım oldu elimde. Bu ipi çektiğiniz mi sihirli ilmek küçülüyor, biliyorsunuz. Takip edenler zaten biliyor, bunları çok yaptık. Şimdi bir tane zincir örüyorum. Yine 3 tane trabzan öreceğim. Dediğim gibi çok kolay. Ama örerken biraz bombeleniyor. Ama ütüyle geçiyor. Bunu da bilgisini vereyim. 3 tane trabzan ördüm. Ve yine araya bir zincir örüyorum. 3 tane trabzan. Yine araya bir zincir örüyorum. Artık biraz küçülteceğim. Şöyle. İpimi yere attım. Ortalığı karıştırıyordu orada. Malum boncuklar falan. Yine 3 tane trabzan örüyorum. Ve bir tane zincir örüyorum. Başladığım yere gidiyorum. Ve
en baştaki zincire bir ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi bunu biraz uzatalım. Bu ipimi de iyice çekiyorum. Koparmadan dikkat edin. Koparmayın. Çekiyorum ve buraya aradan geçirip bunu sabitleyeceğim açılma yapmasın diye. Sanki açıldı biraz. Bir trabzanın üstüne sabitledim. Durumum bu. 3 tane trabzan, 4 tane üçlü trabzan seti, aralarında biraz zincir var. O kadar. Şimdi geliyorum. Bu şeylerin üstünden ilmek kaydırarak şu zincirin olduğu yere gelmem lazım. Ve bu arada ikinci renge geçmem lazım. İkili renkli çantalar çok yaptık biz zamanında, biliyorsunuz. Ne yapıyoruz? Geldik, bakın ikinci ilmek kaydırmadan ipimi aldım. Şimdi ikinci renge nasıl geçiyorduk? Her zaman kapatırken geçiyorduk. Şimdi ikinci rengimi de aldım. Bunu yeşil tonuyla kapattım. Ve buraya geldim. Bir sık iğne yaptım. Bakın bunları artık arkada yürüteceğim kaybolsunlar diye. Model dediğim gibi çok kolay. Yine 3 tane zincir örüyorum. Yine 3 tane trabzan yapacağım. Baştaki zincirle üçüncüyü tamamladım. Bu şekilde. Şimdi araya bir tane zincir örüyorum. Ve 3 tane trabzanımı tekrar yapıyorum. İki. Üçüncü. Bu sırayı yeşille yapacağım tamamen. Bakın şu sırayı yapıyorum. Model çok kolay. Dediğim gibi bu kareleri takip ettiğiniz takdirde dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz bu motifi. Hiçbir zaman sorun olmaz. Şimdi bunu yaptıktan sonra buraya geçmem lazım. Ama bu arada zincir örmüyorum. Ona dikkat çekmek istedim. Sadece şu köşelerde birer tane zincir öreceğim. Bundan sonra da hep öyle olacak. Yine buraya yaptığımın aynısını yapacağım. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan şeklinde. Ya mutlaka görmüşsünüzdür bu motifi. Aslında çok bildik. Ama ben çok hoşuma gitti. Onun için sizinle paylaşmak istedim. 1 zincir ördüm. 3 trabzan daha yapıyorum. Bakın böyle oldu. Şimdi geleceğim buraya. Dediğim gibi zincir örmüyorum. Direkt arkadaki ipleri de toparlıyorum artık. Direkt ortaya gidiyorum. 3 zincir. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan yapıyorum yine. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Böyle dönüyorum. Şimdi sırayı tamamladım bu şekilde. Geldim buradaki zincire bir ilmek kaydırmayla birleştirdim. Bakın biraz örerken bomba yapıyor dediğim gibi. Bu köşelerden çekiştirerek düzeltin. Bir ilmek kaydırma daha yapıyorum. İkinci ilmek kaydırma için ilmeği alıyorum ve buradan sonra öbür rengime, krem rengine geçiyorum. Bakın bu buralar köşeleri olacak ve her sırada köşenin rengi farklı olacak. Buna dikkat ederseniz, kareleri kapatırsanız
Bu motifi dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Dediğim gibi bu ipleri hep arkadan yürüteceğiz. Yine 3 zincir çekiyorum. 2, 3 ve yine 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan. Bunlar köşe olduğu için artık hep aynı şeyi yapıyorum köşelerde. 3 oldu. Bir tane zincir ördüm. Ve geliyorum 3 tane daha trabzan yapıyorum aynı yere. Hep bu araya ördüğümüz bir zincirin üzerine örüyoruz bunları. Her sırada köşe rengi farklı oluyor. Ona dikkat edin. Onun dışında motif çok kolay. Şimdi 3. trabzanımı yaptım. İlmekler burada duruyor. Yeşil rengine geçeceğim için tuttum ve yeşile geçtim artık. Daha önce de ördük. Çok renkli çantalar hep böyle yapıyorduk, hatırlarsanız. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın bu çapraz kareyi tamamladı bu, gördüğünüz gibi. Bakın şunu ördük. Bunları öreceğiz. Yine renk değiştireceğim. Ne yapıyorum? Çıkmadım tığdan. Krem rengiyle çıkıyorum ve rengimi değiştirdim. Yeşil rengi altta hep yürütüyorum. Yine buraya 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan yapacağım. Şu yeşil ipi hafifçe sıkıp, çok da çekmeyin, büzüşmesin. Zaten yeteri kadar büzüşüyor motif örerken. 3 trabzan, 1 zincir, yine 3 trabzan. Bunu alayım mı, daha mı net gözükür? Geldim, yine ipimi değiştireceğim. Bu ipi alırken hafif yine bir şöyle bir çekiştirin. Aralar açılmasın diye. Yine bu iki trabzanın arasına, 3 trabzanın arasına 3 tane yeşil trabzan yapacağım. Bu sırayı aynı şekilde tekrarlıyorum. Değişiklik yok. 2 ve 3 tığımı da tutuyorum. Hafif bu ipi çekiştiriyorum, sıkılaşsın diye. Ve krem tonuna geçiyorum. Artık bundan sonra hep aynı şeyi yapacağım. Yine 3 trabzan. Herhalde anlaşılmıştır. Bir sıkıntı yoktur. Ben öreyim. Bir sonraki sıradan devam edelim. Şimdi sırayı tamamladım. Geldim. Burada da ipler karıştı. Geldim. Krem rengine geçtim. Birazcık çekiştirelim bunu. Geldim, en baştaki zincire bir ilmek kaydırmayla birleştim. Şimdi yine bir ilmek kaydıracağım. Bir tane daha kaydıracağım ama bunu yeşille kapatacağım. Dediğim gibi köşelerde hep bir yeşil bir krem olarak gidiyor. Ona dikkat edin. Onun dışında dediğim gibi dilediğiniz kadar büyütebileceğiniz bir model. Yine buraya 3 zincir örüyorum ve 3 trabzan, bir zincir haline getiriyorum. Köşeyi hep aynı. Araya bir zincir örüyorum. İki ve üçüncü trabzanım, kapatmıyorum. Bir sonraki renge geçeceğim.
Şimdi bir alt sırada bir kare kapanışı yaptık. Şimdi de bir karenin açılışını yapacağız. Bir açacağız, bir kapatacağız. Buraya yeşilin iki etrafına bir kare açılışı yapıyoruz. İpleri altta yürütmeyi unutmayın. Ben her seferinde hatırlatmıyorum ama altta yürütüyoruz. Şimdi bu yeşilin etrafına kare açılışını yapabilmek için 2 tane krem yapacağım. Bu motifi direkt böyle de kullanabilirsiniz küçük haliyle. Bakın bu zaten tamamlanmış da bir motif. Bu şekilde küçük olarak da kullanabilirsiniz ama biz böyle büyüterek yapıyoruz. 3 trabzanımızı da ördük. Dediğim gibi trabzanların arasında hiçbir zaman zincir örmüyoruz. Sadece köşelerde örüyoruz. Daldık. Şimdi rengimi değiştireceğim. Yeşilde kapatıyorum. İpimi arkada yürütüyorum. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan. İkinci trabzanım ve üçüncü trabzan. Şimdi krem rengine geçeceğim. Bu sırayı hep aynı şekilde tekrarlıyorum. Kare açılışı yapıyorum dediğim gibi. Bakın bu şekilde. Yine şimdi 2 tane üçlü trabzan seti yapacağım. Yeşilin 2 etrafına. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi bu sırayı ben ördüm. Artık tekrar yeşil rengine geliyorum. Ve en başta ördüğüm zincire bir ilmek kaydırma ile birleşiyorum. Bir ilmek kaydırma daha yapıyorum. Ve ikincisinde yapıyorum ama beyaza döneceğim artık. Bir yeşil bir krem geliyor diye daha önce de söylemiştim. Evet, oturttuk iyice. Yine köşeye kremle zaten bitmek üzere artık motifimiz. Son 2 sırayı örüyoruz. Biraz büyükçe bir motif ama dediğim gibi daha küçük olarak da kullanabilirsiniz. Üç tane trabzanımızı, bir tane zincirimizi yaptık. Yine 3 trabzan. Kapatmıyoruz. Başka renge geçeceğiz. Arkadan yeşil rengimi alıyorum. Hafifçe çekiyorum. Bunu da hafifçe çekiyorum. Şimdi bir yeşil, bir krem, bir yeşil yapacağız bu sırada. Üçüncü trabzanım. Çıkmıyorum tığdan. Yine kreme dönüyorum. İpimi arkadan hep yürütüyorum bakın. Bu işte kapanış yaptık. Karenin açmıştık, şimdi kapattık. Şimdi göstereceğim, daha net göreceksiniz. Üçüncü
krem rengi trabzanımızı da ördük. Şunu yaptık biz. Bakın. 2 taneyle açtık. Bir taneyle kapattık. Bir üst sırada yeşili açacağız. Bu şekilde dilediğiniz gibi büyütebiliyorsunuz, dediğim gibi. Çok da keyifli örmesi. 2 renk olduğu için sıkılmıyor da insan. Yeşile geçeceğim. Karenin kapanışını yaptık burada. 3 tane yeşil trabzanımı örüyorum. Sonra köşe için yine kreme geçeceğim. Evet, şimdi köşede yine 3 trabzan. Bir zincir, 3 trabzanımızı yine yapıyoruz. İki ve 3. Bakın bu sırada ne yaptık? Bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil yaptık. Bir altta 2 tane krem yapmıştık. Böylece krem rengi olan kare kapandı. Bu sırayı komple böyle yapacağız. Yeşil rengime geçiyorum. Ve yine 3 tane trabzan. Kapatmıyorum. Krem rengiyle kapatıyorum. Yeşili hafifçe çekiştiriyorum ve şimdi kare kapanışı yapıyorum. Kapatmıyorum. Yeşile döneceğim. Ben de dalıyorum, arada kapatıyorum. Evet. Şimdi yine yeşil yapacağım. Böyle görünüyor. Şöyle alayım. Bütün sırayı bu şekilde dönüyoruz. Son sırayı da tamamladık. Son sırayı demeyeyim. Sondan bir önceki sıra. Tekrar renk değiştiriyorum. Ve en başa zincire geliyorum. İlmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir tane daha ilmek kaydırıyorum. Kaydıramadım vallahi. Kaydırıyoruz ve bunu artık yeşille kapatıyoruz. Yine köşeye geldik. Bakın hep köşelerde renk atlamalı yapıyoruz biliyorsunuz. Bir üst sırada yeşildi. Kremdi. Şimdi yeşile devam ediyoruz. 3 zincir. Üç trabzan, bir zincir ve 3 trabzan. Kapatmıyorum. Kapatmayı kremle yapacağım. Kapattım. Şimdi buraya 3 tane trabzanımı yapıyorum. Aslında gelişinden artık anlıyor olabilirsiniz.
Çünkü hep aynı şeyi yapıyoruz. Biraz yeşili çektim. Kapattım. Şimdi burada krem rengi karenin kapanışını yapmıştık. Şimdi yeşil rengin açılışını yapacağız. Sırayı da burada bitiriyoruz motifi. Dediğim gibi bu motifi dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Bu şekilde kullandım ben. 3 tane yeşil trabzan yaptım. Şimdi bu beyazın, ortadaki beyazın iki tarafına da yeşil yapıyorum. Bakın kapattım. Ve yeşille yeni bir kare açtım. Tekrar kreme geçeceğim. Ve 3 tane trabzan da bu araya örüyorum. İlmekleri kaçırdık. Ve tekrar yeşile geçiyorum. Köşeyi yeşille yapacağım. Efendim 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan. Arada bu ipleri biraz çekiştirmek gerekiyor. Onu tekrar hatırlatayım. Bir zincir ve 3 trabzan. Ve tekrar kreme geçeceğim. Dediğim gibi bu biraz motif. Biraz böyle çekiştirerek örmek gerekiyor. Hafif de ortada bombe yapıyor. Ama ütülenince şu şekli alıyor. Bu son sıramızda bitirdik artık motifi. Devamında aynı şekilde yapıyoruz. Bu sırada köşeyi yeşil yaptık. Bir tane krem, 2 yeşil, 1 krem yaptık. Şu karelerin kapanışına dikkat ederseniz, yani daha devam etsek buraya yeşil yapacağız. Krem yeşil diye gidecek. Dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz bu motifi. Şimdi bunu ben kendim bitireyim. Şimdi bunları nasıl birleştiriyoruz onu göstereyim. Bakın burada hiç ip veya şey yok. Renk geçişi de yok. Hep sanki kendi rengiyle kapanmış gibi gözüküyor. Onu nasıl yapıyoruz? Bir kere iğne iplikle birleştiriyoruz. Tığla birleştirmiyoruz. Bakın ütüledikten sonra düzeliyor. Hafif yine çekiştirerek birleştireceğiz. Şimdi bunun için böyle ucu küt etamin tığ kullanırsanız daha iyi oluyor. İpimizi ben yeşil geçirdim. Motiflerimizi ters çeviriyoruz ve tersten birleştireceğiz. Şuradan bir yerden iğnemi sabitleyeceğim. Evet. Bakın burada yaparken şu bitiş anındaki başakları görüyoruz herhalde, şunları. Bir iç tarafta var, bir dış tarafta var. Biz bunu birleştirirken sadece dış taraftaki başakların ayaklarını kullanacağız. Ben onlara bacak diyorum. Şimdi buraya biraz sabitleyelim ipimizi. Şimdi ne yapıyorum? Buradakinin içinden geçiyorum. Ve karşı tarafın, bakın iç bacağı burada. İnşallah görülüyordur. Dış bacağından geçiyorum. Aslında böyle tuttuğunuzda zaten otomatikman o şekilde elinize geliyor ama hani mantık olarak bilmekte fayda var. Bu taraftaki başağın
Görebiliyor muyuz başağı? Şurada bir başağımız var. Dış bacağında. Ve karşıkinin de dış bacağında. Bu şekilde zaten elinize öyle gelecek, önünüze. Kenarlardan geçirdiğiniz takdirde bir sıkıntı olmaz. Motifin şey gereği öyle önünüze geliyor olacak zaten. Bu şekilde motifimizi birleştiriyoruz. Toplam dediğim gibi 14 tane motiften oluşuyor. 4 tane ön yüze, 4 tane arka yüze, 4'er tane ikişer ikişer yan taraflara ve 2 tane de tabana olmak üzere 14 motiften oluşuyor. İşte bakın bu şekilde birleştirildiğinde sanki her renk kendi rengiyle birleşmiş gibi bir hal alıyor. Efendim motifleri birleştirmemiz de bu şekilde. Ben buna yine şuradan göstereyim. Bu tarz bir sap yapacağım. Yeşil yapacağım. Bu şekilde öreceğim. Bunları sapları biz daha önce defalarca yaptık. Kanalda da var. Bulamayan olursa yorumlara yazsın, ben ona link atarım. Bu şekilde tamamlıyoruz. Tekrar görüşürüz. Şimdi gelelim sapın yapılışına. Hadi çekeyim dediğim videosunu. Sonra orada mıydı burada mıydı aramayın. Hepsi bir arada olsun. Bir başlangıç zinciri yapıyorum. 8 tane zincir örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Kapandığında şöyle bir hal alacak. Bir tane zincir örüyorum ve bir sonraki yani 8. zincire sık iğne yapıyorum ve her zincirin üstüne bir sık iğne yapacağım. Yedi ve 8. Bir zincirle yukarı çıkıyorum, ters çeviriyorum. 3-4 sıra kadar şöyle bir parça olana kadar bunu hep aynı şekilde öreceğim. 8 tane sık iğne üzerinden. Sonra kapatacağım ve yuvarlak örmeye devam edeceğim. İlmek aldım, bittim. Şimdi 4 sıra ördüm. Bir zincirle yine yukarı dönüyorum ve bu yüzü de tekrar sık iğne ile örüyorum. 5. sırayı da. Şimdi bu sıra sonunda artık bu yuvarlak şeklinde kapatacağım. Şimdi geliyorum.
Bu araya bir tane zincir örüyorum. Ve diğer taraftaki sık iğnelerin üstüne sık iğne yaparak devam ediyorum. Böyle kapattım. Böyle yuvarlak oldu. Bakın şu şekilde. Bu sırayı da böyle artık sürekli spiral şeklinde döndüre döndüre öreceğim. Dediğim gibi kanalda bunu çok yaptık. Omuz çantası olsun istiyorum ben. Yazın daha rahat oluyor bunların kullanışı. Bu ördüğüm bir zincirin üzerine de bir tane sık iğne yine yapıyorum. Yani 9 zincir üzerinden örmeye devam edeceğim yuvarlağımı. Bunları da böyle dikmek için kullanacağım. İç taraftan dikmeyi düşünüyorum. Modeli şey yapmasın, bozmasın diye. Yani 9 zincir üzerinden arada sayın. Örmeye devam ediyorum. Eğer daha sağlam olsun istiyorsanız sapların bunun içine halat da geçirebilirsiniz. Bu makreme halatlarından. Daha önce de onu yaptım. O da kanalda var. Şu içerisinden geçiriyorsunuz. Daha sağlam, daha tok bir sap oluyor. Kimisi şey de koyuyor. Hortum da koyuyor içine. O da olabilir. Ama hani uçlarından dışarı çıkmasın diye şu kısımlardan onları kapatmanız lazım. Daha önce ben öyle halatlı da yaptım, biliyorsunuzdur takip ediyorsanız. Daha tok oluyor ele gelişi. Serum hortumları var, onlardan da koyuyorlar. Ben yapmadım ama bakayım yaparım belki. Evet. Bakın bu şekilde artık yuvarlandı, döne döne aynı bu şekli alacak. Şimdi bu içine bir şey koymayınca böyle daha yumuşak oluyor. Ama içine koyunca hani halat ya da işte hortum daha tok bir sap oluyor. Sapımız da bu şekilde aynı. Sonra istediğiniz uzunluğa gelince hani omuz çantası için bir 40-45 santim, biraz da fizik yapınızla ilgili. Sonra burayı açıyorsunuz. Yaptığımızın tersini yapıyorsunuz yani. Şöyle şurada hafifçe göstereyim. Bir sıra daha öreyim. Nasıl açacağız? Gayet kolay o da. Bu sırayı da örelim. Yine buraya geldiğimizde açalım. Çok değişik saplar var, isterseniz onlardan da kullanabilirsiniz. Ben bu sapları seviyorum herhalde. Ki çok yapıyorum. Direkt deri saplar da kullanabilirsiniz. Bakın başladığım yerdeyim. Burada arada bir tane daha şey var. Sık iğne var. Bunu örmeyeceğim. Bir zincir öreceğim ve geri döneceğim. Ve böylece açılmış olacak. Yani bu yuvarlak yaparken eklediğim sık iğneyi örmüyorum. Şimdi geçelim diğer tarafa. Orada da göreceksiniz. Orada da örmeyeceğim.
Bunu da örüyorum. Ve son sık iğneyi örmüyorum. Buradan da geri dönüyorum. Bu şekilde açılmış oluyor. Bunu da göstermiş olayım, videonun içinde olsun. Sonra aramayın. Şimdi ben çantamın parçalarını ütüledim. Birleştirdim. Bayağı büyük bir çanta oldu. Ben size onun bir ölçüsünü vereyim. Bakın şuradan şuraya 45-48 santim oldu. Burası taban kısmı. Sanki hepsi tek bir parçadan üretilmiş gibi duruyor. Öyle güzel bir tarafı var. Ama mutlaka birleştirmeden önce parçaları ütüleyin. Ondan sonra birleştirin. Bu da son şey, şu ağız kısmına birkaç sıra sık iğne geçeceğim. Yalnız şurada bir şey göstermek istiyorum. Şimdi bu motiflerin birleştiği yerde şöyle bir aşağıya doğru çekilme oluyor. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra dedim çantayı bitireyim. Şimdi geldiniz buraya kadar, sık iğne yaptınız. Şurada 3 tane sık iğne yapılacak yer var. Buralara sık iğne değil de yarım trabzan ya da çakma sık iğne, ne diyorsanız, 3 tane ondan yaptım. Bütün motif birleşim yerlerine daha düzeldi o kısım. Hafif böyle içe doğru kayması vardı motif köşelerinin birleşmesinden dolayı. Ne kadar hani ütü falan da yaptıysam gitmedi. Ben de böyle bir çözüm buldum. Buraya 3 tane çakma sık iğne yapıyorum. Sonra sık iğne olarak devam ediyorum. Bütün etrafını birkaç sıra sık iğne yapacağım ben. Hem de çanta sapını birleştirecek alan olacak burada. Bütün sırayı dediğim gibi yapıyorum. Bu sık iğne geçerken başladığımız yere birleştirmiyoruz. Üstünden örerek devam ediyoruz. Şimdi geliyorum oraya. Onun için örmeye devam ediyorum. Bakın şurada başlamışım. Kenardan başladım. Buradan üstünden sık iğne örerek devam ediyorum. Spiral şeklinde örüyorum. Birleşme yerinde iz olmasın diye bu şekilde örmeye devam edeceğim. Çantanın sapını da göstereyim. Bir tanesini ördüm. Bakın çok güzel duruyor çanta hakikaten. Ben yeşil yaptım sapını. Ne kadar örmüşüm onu da bir ölçelim. 54 santim uzunluğunda örmüşüm. Şu kısımlar dikişe girecek, 2'şer santim. Yani 50 santim şu kısmı omuza oturacak bir çanta. Peki efendim, izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.